Merhaba arkadaşlar, ben Babakaro, tekrardan yeni bir videoyla sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın, abone olun ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın. Arkadaşlar, beğenileriniz benim için önemlidir çünkü videolarım öne çıkacak ve daha fazla bir etkileşim olacağı için ben de daha fazla bir enerjiye sahip olacağım. O yüzden beğenilerini aksatmayın. Bugünkü videomuz en iyi medeniyet. 2025'ten en iyi medeniyetler, piyade için, süvari için, okçu için, oyunun başlangıcında orta seviyedeki oyuncular ve hatta oyunun son gelişimlerinin hakkında bir video çekeceğiz. Çünkü her sene biliyorsunuz yeni medeniyetler gelecek ve bunları gerçekten söylememiz gerekiyor. Tek tek yani böyle bir şekilde söylüyorum. Tek tek bütün medeniyetlere geçiyorum ve herhangi bir medeniyet kimin için yani neler için önemlidir size söylüyorum. İlk başında Yunanistan'da. Yunanistan'da şimdi özel birimi piyadedir tabii ki. Piyade sağlığı %5, seferberlik ordu hasarını %5 ve taş toplama hızını %10 arttırıyor. Taş toplama hızı %10 arttırması tabii ki piyadelere gerçekten çok bir şey yaramıyor. Çünkü piyadeler sadece gıda ve ödün istiyor ve burada taş toplamasını inanılmaz bir kötü bir medeniyet olacağını. Piyade sağlığı %5 ve seferberlik ordu hasarını. Yani rally liderler bu medeniyeti seçebiliyor. Piyade rally lideri. Siz bir free to play olarak rally lider olamazsınız arkadaşlar. Bunu söylüyorum size. Oyunun başlangıçta, orta seviyede ve hatta sonunda bu sizin bir şeyinizi yaramıyor. Yeni medeniyetimiz gelmiş, Maya. Mana medeniyeti okçu savunması %5, tüm normal hasar türlerini %3 ve altın toplama hızını %10 artırıyor. Bu gerçekten çok iyi bir medeniyettir. Yani okçu savunması %3, %5 ve tüm normal hasar türlerini %3 ve altın toplama hızı %10 artırıyor. Okçular bu medeniyeti seçebiliyor ama yine de en iyi medeniyet değildir gerçekten. O yüzden yine de dikkat etmeniz gerekecek. Yani oyunun başlangıçta bu hem Yunanistan hem Maya medeniyeti sizin hiçbir şeyinizi yaramıyor daha doğrusu. Sonraki medeniyetimiz arkadaşlar Roma'dır. Roma piyadeye özeldir. Yani piyade birimlere özeldir. Piyade savunması %5, kıta intikal hızını %5 ve gıda toplama hızını da %10 artırıyor. Bu piyadeler için mükemmeldir. Yani piyadedeki bir orta seviyedeki bir piyade veya hatta yani piyadenin artık T5'i açan bir oyuncu Roma'yı oynayabiliyor. Piyadeler yavaş olduğu için %5 intikal hızı ve %5 savunması gerçekten iyidir. Zaten bu piyade intikal hızını eksik vardır. Ama yine de yani bu medeniyeti oyunun başlangıçta herhangi bir şekilde kullanmamalısınız. Eğer ki oyunun başlangıçta önerme yani böyle bir hangi bir medeniyeti seçeyim o öğrenmek istiyorsunuz kesinlikle videoyu sonuna kadar izleyin. Sonraki medeniyetimiz Almanya. Almanya gerçekten bir tartışmasız bir medeniyettir. Oyunun o ortasında, oyunun başlangıcında, oyunun sonunda ve son seviyelerde bile birçok oyuncu yani çok fazla bir leş puana sahip olan oyuncular veya hatta arkadaşlar yani oyunun başlangıçta birçok oyuncu Almanya'yı görüyorsunuz. Almanya niye herkes seçiyor? Almanya seçme sebebimiz süvari saldırısı değildir. Almanya kendisi süvariye özel bir birimdir ama gelen komutanı, mor komutanı Hermen'dir arkadaşlar. Yani okçu komutanı ama burada önemli olan kıta eğitim hızını %5 veriyor ve eylem puan dolumu da %10 veriyor. Özellikle de süvari saldırısı %5. Yani bir oyuncu eğer ki süvari oynuyorsa oyunun başlangıçtan bile sonuna kadar yani bu medeniyetten devam edebiliyor. Çünkü eğitim hızı var. Arkadaşlar asker eğitim hızı var. Eylem puan dolumu var ve süvari saldırısı ile bu medeniyet oyunun başlangıcının, oyun ortasında ve oyunun sonunun en iyi medeniyetlerden birisi diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden her türlü bir süvari oyuncu bence bu medeniyeti seçmelidir. İster oyunun başlangıçta, ister oyunun sonunda ve ister oyunun ortasında hiçbir fark etmez. Free to play, az para harcayan ya hiç para harcamayan veya çok fazla para harcayan bir oyuncu kesinlikle ve kesinlikle bunu yapması gerekiyor. Sonraki medeniyetimiz İngiltere'dir arkadaşlar. İngiltere özel birimdir. Yani okçu özel birimidir. Okçu saldırısı %5, kıta eğitim hızı %5 ve müttefiklere garnizon kapasitesi %20 veriyor. Arkadaşlar bu medeniyeti çok fazla seçen yok. Yani okçuların oyunun başında belki bu oyunu bu medeniyeti seçebiliyor. O da barbar kesmesi için yani burada Budika verecek ki bu da büyük bir yanlıştır bence. Yine de oyunun başlangıçta, ortasında ve sonunda bu medeniyet hiçbir şey yaramaz. Yani okçular sadece eğitim hızından faydalanması için yani belki İngiltere'yi seçebiliyor ama ben yine de bu medeniyet sizin bir şeyini yaramayacağınızı kesinlikle eminim arkadaşlar. Fransa.
Fransa piyadeye özel birimdir. Kıta sağlığı yani piyadeye özel birimdir. Piyade özel birimidir tabii ki. Ama kıta sağlığı %3. Yani bütün birimlere %3 kıta sağlığı veriyor. Odun toplama hızı %10 veriyor ve hastane iyileştirme hızını %20 veriyor. Şimdi oyunun başlangıçta bir oyuncu bu medeniyeti seçebiliyor. Arkadaşlar Fransa medeniyeti seçmeniz büyük bir yanlış sizin hakkınızda. Çünkü burada bilmeniz gereken bir şey var Fransa'da. O da gerçekten yani medeniyet olarak Fransa'yı seçiyorsunuz. Böyle bir şey düşünün. Her kaykada en azından 800-900 gün hızlandırma sadece yani iyileştirmek için kullanıyorsunuz arkadaşlar, bu medeniyeti seçebiliyorsunuz. Çünkü %20 hastane iyileştirme hızı var. Bunun için yani insanlar Fransa'yı seçiyor. Yoksa kıta sağlığını %3 iken gerçekten çok fazla bir buff değildir. Bunu da size söylüyorum. O yüzden oyunun başlangıçta bu medeniyet bir şey yaramıyor. Sadece farm hesabı açarak Fransa'yı seçebiliyorsunuz. Çünkü ilk başında veren toplama komutanı Juana fark olacak ve güzel bir şekilde kaynak toplatabiliyor. Yoksa başka herhangi bir seçenekte yani yeni oyuncular veya hatta orta oyunculara yani böyle 200 gün hızlandırma harcıyorum ama Fransa'da kalacağım. Bu tamamen büyük bir yanlıştır arkadaşlar. Çünkü 200 gün hızlandırma ile çok fazla bir fark yaratamıyor yani sizin için. Bunu da size söylüyorum. Ama tabii ki seçim sizindir. Free to play ile free to play dostu bir medeniyettir Fransa. Oyunun başlangıçta asla ve asla tavsiye etmem. Sonraki medeniyetimize bakarsak arkadaşlar Çin'dir. Çin gerçekten inanılmaz bir medeniyettir. Yani Fransa'daki gibi söylediğim gibi yani oyunun başlangıçta iki medeniyet seçme şansınız var. Yani eğer ki mantıklı oynamak istiyorsunuz, gerçekten de düşünceyle oynamak istiyorsunuz, Çin'dir. Hatta Çin'i öyle bir şey söyleyeyim. Siz oyunun başladığınızda Çin seçebiliyorsunuz. Çin'in bir piyade birimi okçu ya özel birimi okçudur ama komutan elindeki komutan ya Santuzu mor komutandır. Mor komutan da piyade. Yani Santuzu gerçekten oyunun başlangıçta en iyi mor komutanlardan birisi. En iyilerden birisi değil, en iyisi yani bence. Bunu da size söyleyeyim. Kıta savunması %3 veriyor. Eylem puan dolumunu %5 veriyor ve inşa hızını %5. Yani siz oyunun başlangıçta eğer ki belediye binanızı 25 seviyeye kadar tutmak istiyorsunuz, hızlı bir şekilde Çin'i seçebiliyorsunuz. Çin'i seçerseniz bütün inşalarınızı bitireceksiniz. Yani Çin bitene kadar yani belediye binanız 25 olana kadar Çin'de kalacaksınız. Sonra artık hangi medeniyeti oynuyorsunuz, yani piyade mi oynuyorsunuz, okçu mu oynuyorsunuz, süvari mi oynuyorsunuz, o medeniyete geçebiliyorsunuz. Ama yine de ben size söylediğim gibi yani %5'lik bir intikal hızı ve %5'lik bir inşa hızı ve %5'lik bir eylem puan dolumu var. Almanya'da tabii ki biliyorsunuz arkadaşlar, burada bu medeniyette de %5 eğitim hızı ve %5 eylem puan dolumu var. Artık seçim sizindir. Benim seçimim farklıdır. Sizin seçiminiz farklı olabilir. Ben Almanya seçiyorum. Siz Çin seçebiliyorsunuz. Bu tamamen bir seçimdir. Seçim kararı. Ama bu ikisinden birisi seçmelisiniz bence. Çin'de seçebiliyorsunuz. Sonra da Almanya'ya geçebiliyorsunuz. Ya hatta yani bundan daha iyisi yok bence. Sonraki medeniyetimiz Viking'dir arkadaşlar. Viking piyadeye özel birim, vahşi savaşçı. Piyade saldırısı %5, karşı saldırı hasarını %3 ve kıta savunma ve kıta yükünü %10 artırıyor. Bu gerçekten bu medeniyet piyadelerin en güzellerden birisi olabilir. Çünkü iki tane buff var açık alan var. Açık alanda da hem ralliler için de hem de her şey için yani burada piyade saldırısı %5 ve karşı saldırı hasarı %3. Bu toplam %8'lik bir buff var. Açık alan ve rally ve garnizonda yani bu büyük bir statlar arkadaşlar. Piyadeler eğer ki böyle 200, 300 gün, 400 gün hızlandırma kullanmak istiyorsunuz. Yani kesinlikle piyadanın has medeniyetlerden birisi Viking diyebiliyorum. Piyade oynamak istiyorsunuz, Viking'den seçebiliyorsunuz yani. Bunu size söylüyorum ama oyunun başlangıçta unutmayın. Çin veya Almanya sadece. Oyunun ortasında veya oyunun sonunda siz Viking seçebiliyorsunuz. Mısır'a geçelim. Mısır arkadaşlar özel birimi okçu. Okçu saldırısı %5, seferberlik ordu hasarını %5 artırır. Bina ve araştırma hızını da %1,5 artırıyor. Mısır, daha doğrusu rally liderlerin yani okçu rally liderlerinin medeniyeti. Çünkü burada hem okçu saldırısı %5 veriyor ve seferberlik ordu hasarını da %5 artırıyor arkadaşlar. Bu büyük bir miktar ve büyük bir yüksek bir stat'tır yani. Hatta neredeyse Vikingleri bile geçmiş %10'luk bir stat. Gerçekten inanılmazdır ve rallileri can yakacak. O yüzden rally liderler Mısır'ı oynuyor. Ama yeni oyuncular asla ve asla bu medeniyeti seçmemelisiniz arkadaşlar. Dikkat etmeniz gerekecek. Japonya'ya bakarsak, Japonya özel birimi samuray. Yani piyadeler. Kıta saldırısı %3, keşifçi intikal hızını %30 ve kaynak toplam hızını %5 artırıyor.
Bu medeniyet oyunun başlangıçta, ortasında ve sonunda hiçbir şey yaramıyor. Bu medeniyet Japonya sadece farm hesaplarınızla kullanırsınız. Yani farm hesap açtınız mı Japonya yapacaksınız. %5'lik bir intikal hızı alıyorsunuz arkadaşlar. %5'lik bir kaynak toplama hızı alıyorsunuz. Günde 4-5 kere bu medeniyetten yani bu farm hesapları kaynağı gönderiyorsunuz. Hızlı bir şekilde bitirebilirsiniz. O yüzden bu medeniyeti seçebiliyorsunuz. Kore ile bahsedersek. Kore arkadaşlar özel bilimi okçu. Okçu savunması %5, hastane kapasitesi %15 ve araştırma hızını %3 artırıyor. Şimdi böyle bir şey var. Oyunun başlangıçta biz ilk başında inşalarımız var. İnşalarımız için tabii ki Çin'e geçiyoruz arkadaşlar. İnşalarımızı bitirdik, araştırmaya geçiyoruz. Araştırmayla eğer ki gerçekten çok fazla medeniyet değiştirme hakkınız varsa tabii ki Kore'ye geçebiliyorsunuz. Ve Kore ile araştırma hızını %3'lük bir kazanım yani bir %3'lük bir araştırma hızını kazanıyorsunuz. Ama bu free to play'ler için ya çok az para harcayan yani para harcamayan ya çok az para harcayan bir oyuncu için gerçekten çok fazla bir mantığı var mı? Yani böyle 10k cevher ya bir medeniyet değiştirme hakkını kullanma şansınız var mı? Bence bu yok. Bu daha fazlası Kore balinelerin işi. Yani bir balina bir haftada 10 günde T5 açacak. O yüzden arkadaşlar ilk başında medeniyet Çin'e 10k cevherini veriyor. Medeniyeti Çin'e geçiyor. Çin'den bütün inşaları bitirecek. Sonra tıkırından Kore'ye geçiyor arkadaşlar. %3'lük bir buff araştırma buff'ını kullanıyor arkadaşlar. Buradan ve Kore'den bütün araştırmaları yapacak. T5'ini açacak. Sonra Almanya'ya geçiyor ve orada eğitim hızı ile beraber faydalanarak eğitimleri yapacak. Asker eğitimi yapacak. O yüzden Kore'de böyle bir şekilde kullanabiliyorsunuz. İspanya. Çok kişi görüyorum İspanya kullanıyor. İspanya özel birimi Suare'dir arkadaşlar. Suare savunması %5, barbarlara ve diğer tarafsız birimlerden kazanılan deneyimi %10 ve kaynak üretimi %20. Arkadaşlar bu medeniyeti ben bakıyorum birçok kişi oyunun başlangıçta bu medeniyeti de kullanıyor. Bu büyük bir yanlıştır arkadaşlar. Yani oyunun başlangıçta siz bir %10'luk bu deneyimleri hiçbir şey yapmayın. Yani böyle ahım şahım bir şey değildir. Ne derler? Ahım şahım bir e, buff değildir yani. Bir komutanını 2 günde 60 seviye çıkartamıyor. O yüzden arkadaşlar bu medeniyeti seçmeniz oyunun başlangıçta, sonunda ve ortasında hiçbir birim için iyi değildir. Bence yapmamalısınız. Arabistan. Arabistan'da ne var ya arkadaşlar? Arabistan'da özel birim Memlükler. Memlükler süvari birimi. Süvari saldırısı %5, barbarlara ve diğer tarafsız birimlere verilen hasarını %10 ve seferberlik ordu hasarını %5 arttırıyor. Süvariler Arabistan'ı seçiyor. Suara Rally lideri tabii ki daha doğrusu. Arabistan'ı seçiyor. O da artık o kadar azaldı ki size anlatamıyorum. Çünkü daha iyi bir medeniyet vardır bundan daha iyisi. Bu yüzden arkadaşlar bu medeniyeti oyunun başlangıçta asla ve asla ya ortasında veya sonunda bile oynamayın ve seçmeyin. Kafanıza takılan, kafanızı bozan medeniyet Osmanlı İmparatorluğu. Bütün reklamlar, bütün oyunun bütün reklamları Osmanlı'yı seçtik, güçlendik, böyle yaptık, şöyle yaptık. Arkadaşlar bunlar hepsi hikayedir. Yani siz bunlara dinlemeyin. Gerçekten dinlemeniz gerek yok arkadaşlar. Burada kralın diğeri bak özel birim yenicileri yani okçular. Okçu sağlığı %5, kıta intikal hızını %5 ve komutan beceri hasarını %5 veriyor. Güzel bir buff'ları var. Ama oyunun başlangıçta yani siz oyunu başlıyorsunuz size hiçbir faydası yoktur bu medeniyet. Başlangıç medeniyetlerinde söylediğim gibi birisi tabii ki Çin'dir, birisi Almanya'dır. Osmanlı daha doğrusu okçu oynayan yani belediye binalarımız 25 oldu. Araştırmalarımız bitti. Ondan sonrası biz Osmanlı'ya geçiyoruz. Ve okçu oynamak istiyorsak ya hatta karma karışık yani 3 kıtaya 4 kıtaya 5 kıta süvari piyade okçu beraber karışık oynamak istiyorsak bu medeniyete geçebiliyorsunuz. Yoksa başka bir şekilde ben süvari oynayacağım ama Osmanlı olacağım diye bir şey yok. Çünkü süvariye hiçbir buff'ı yoktur arkadaşlar. O yüzden lütfen bunu dikkat edin. Oyunun başlangıçta hiçbir şey yaramıyor. Oyunun ortasında bir şey yarıyor. Eğer ki birer tane kıta okçu süvari piyadanız var. Ama bu da oyunun ortasında derken T5'i açtınız. Daha yeni T5 açtınız. 2-3 kıtanız var. Bu medeniyeti değiştirebiliyorsunuz ve oyunun sonunda yani derken artık ekipmanlarınız sağlamlaşmış. Kıtalarınız 5 kıta, 6 kıta, 7 kıtanız var. Bütün askerleriniz hazır. Savaşa hazırsınız. O zaman medeniyet tabii ki Osmanlı İmparatorluğu'ya geçebiliyorsunuz. Çünkü orada komutan beceri hasarını %5 artırıyor arkadaşlar. Bunu da size söylüyorum. O yüzden lütfen buna dikkat edin arkadaşlar. Sonraki medeniyetimiz Bizans. Bizans süvari birimi özeldir arkadaşlar. Burada süvari sağlığını yine %5
taş toplama hızını %10 ve hastane kapasitesi %15 artırıyor. Bunu birçok süvari bunu kullanacak yani oyunun başlangıçta ya oyunun başlangıçta değil aslında. Oyunun ortasında veya hatta oyunun sonunda. Niye? Çünkü süvari sağlığı %5. Sağlık süvaride gerçekten çok önemlidir. Ve burada da tabii ki hastane kapasitesi %15. Yani hastanımız daha fazla olacak. Açık alanda daha fazla bir şekilde savaşabiliyor. Hastaneyi doldurabiliyor. Sonra da iyileştirebiliyor. Birçok oyuncu Suara oyunun sonunda ama oyunun başlangıçta ve ortasında değil Bizans kullanabiliyor. Ama oyunun başlangıçta ve oyunun ortasında bu medeniyetini kullanmanız hiçbir etkisi yok. Hatta ben olsam oyunun sonunda bile bu medeniyeti kullanmam. Daha fazlasıyla Almanya'ya geçiyorum. Çünkü bana hem suar saldırısı %5 veriyor hem kıta eğitim hızı her gün ben asker eğitimi yaparak %5 kazanıyorum ve eylem puan dolumu %10 daha fazla bir şekilde AP ya eylem puanı kullanıyorum, kazanıyorum ve daha fazlasıyla kullanabiliyorum arkadaşlar. O yüzden ben bu komutanlar ve bu medeniyetleri tamamen size söyledim. Eğer ki bunları Büyüktek'te pas geçersek arkadaşlar oyunun başlangıçta Çin veya Almanya seçebiliyoruz. Bu karar tamamen sizindir. Oyunun sonunda, oyunun ortasında tabii ki arkadaşlar artık yani çok fazla hızlandırmayı harcamak istiyorsunuz ya çok fazla savaşmak istiyorsunuz kaynağınız gerçekten milyarlar 10 milyar 15 milyar üstüne ise Fransa seçebiliyorsunuz. Herhangi bir medeniyet olursunuz. Karma karışık oynuyorsunuz. Hızlandırma bir önemi yok. Osmanlı'ya seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki balinaysanız medeniyet inşadan sonra yani Çin'den sonra hızlı bir şekilde T5 açmak istiyorsunuz. Sonrası Çin'den sonra Japonya, Kore'ye geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da araştırma alabiliyorsunuz. Sonra da tabii ki Almanya'ya geçebiliyorsunuz. Piyadeleri için Fransa ve Viking, süvarileri için kesinlikle ve kesinlikle Almanya veya Bizans kullanabiliyorsunuz. Okçular için tabii ki söylediğim gibi ilk başında Almanya sonra da Osmanlı İmparatorluğu'na geçebiliyorsunuz. Diğer medeniyetler hepsini teker teker size söyledim. Umarım bu video size faydalı olmuş olabilir. Eğer ki faydalı olduysa bir beğeni atmayı unutmayın ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Arkadaşlar yorum yazmayı unutmayın. Birçok zaman ayırıyoruz bu videolara ve bir beğeniyi hak ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Başka video için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.